Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Ayın ürünü Vestel X Maxi 4 bıçaklı doğrayıcı. Vestel X Maxi 4 bıçaklı doğrayıcı adından da anlaşılacağı üzere 4 adet paslanmaz bıçağa sahip ve buz kırma özelliği var. X Maxi'nin en sevdiğim yanlarından bir tanesi ise bu 1,5 litrelik derin haznesi. Böylelikle büyük karıştırmalarda, büyük doğramalarda çok kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda 550 wattlık motora sahip ve tek tuşla kullanabiliyoruz. Bugün sizlere anlatacağım tarifler birbirinden lezzetli. Gerçekten hem görüntüleriyle hem de lezzetleriyle aklınızı başınızdan alacak. Hızlıca başlayalım. İddia ediyorum bu tarife bayılacaksınız çünkü yapımı inanılmaz kolay. Haşlanmış nohut, kuru soğan, ıslatılmış ince bulgur, domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, kimyon, zeytinyağı, limon suyu. Hepsi doğruca Vestel X Maxi'nin içerisine girecek ve karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu bir kaseye alalım. Kıvamı muazzam olmuş. Şimdi bunun içerisine çok güzel böyle tazelik verecek kıyılmış maydanoz ve taze soğan da var. Karıştıracağız. Sonrasında böyle bir çiğ köfte yaparmış gibi sıkıp servis edeceğim. Ve nohut sıkma köftemiz hazır. Şekillendirmek için böyle parmak uçlarınızı hafifçe suya batırmanız kafi. Ondan sonra sıkıp hemen tabağa yerleştiriyorum. Gerçekten nohutun yumuşaklığı, aradan gelen böyle diri diri bulgurlar ve o kadar güzel bir aroması var ki salça, kimyon ve limon suyunun bütünleştiriciliği ve hemen şöyle bir parça marul ve limon suyuyla da muhteşem olmuş. Çayın yanına tavsiye ederim. Akşam yemeğinde masada böyle meze olarak tavsiye ederim. Muhteşem. Gördüğünüz gibi hazırlamasıysa sadece 10 dakika sürdü. Bu mantıya bayılacaksınız. Şimdi normalde gittiğiniz zaman kasabınızdan tavuk kıyması istediğinizde bazen yapmayabiliyorlar. Ama Vestel X Maxi sayesinde tavuklarınızı böyle güzel harçlara çevirmek, kıyma haline getirmek de çok kolay. Öncesinde mantımızın iç harcını hazırlayacağız. Tavuk göğsü ya da tavuğun herhangi bir parçası ama derisiz olacak. Kuru soğan, pul biber, tuz, karabiber ve kimyon var. Hepsini X Maxi'nin içerisine koyacağım ve karıştıracağım. Harcımız gördüğünüz gibi hızlıca hazırlandı. Yufkalarımı ortadan ikiye böldüm. Önüme şöyle uzun köşesini aldım. İçerisine sadece su ve yağ karışımı süreceğiz. Suyun içerisine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Fırçayla sürüyorum. Harçtan ufak parçalar kopartın. Önünüzden birazcık uzağa doğru koyun ki sarabilirsiniz. Buradaki harç miktarını tamamen size bırakıyorum ama ben birazcık bol malzemeli severim. Harcımızı bastırdık. Kenarları içeri doğru katlıyoruz. Sonra yuvarlıyoruz. Ve dilimliyoruz. Bunu da ölçü olarak kullanalım. Gördüğünüz gibi şöyle dilimledik. Tabanını yağladığım tepsim var. Şimdi bu kestiğim güzel böyle mantıları içerisine dizeceğim. Ve harcım bitip tepsi dolana kadar bu işleme devam edeceğim. Şöyle hafifçe bastırdık. Üzerlerine biraz zeytinyağı, fırınım 180 derecede alt üst fanlı açık kızarana kadar. Orada da sadece böyle salça, zeytinyağı, birazcık tuz ve sıcak suyla güzel bir sos yapacağız. Üzerine de sarımsaklı yoğurdu koyduk mu muhteşem bir şey olacak. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten o böyle şu anda nane kokusu. Muhteşem o salçalı sosuyla beraber çıtır çıtır ve bir de yoğurtla bir tadına bakayım. Özellikle tavuk harcına koyduğumuz o soğan ve baharatlar içeriden muhteşem geliyorlar. Çıtır çıtır yüzeyi olan böyle bir hamurumuz var. Sosladıktan sonra içerisine güzel sosu da çekmiş. Dışlar çıtır, içerisi yumuşak. Dolu dolu et tadında, yoğurduyla da muhteşem bir mantı oldu. Bir sonraki tarife geçebiliriz. Bu tarifi yapmak çok kolay. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz ara sıcak olarak, isterseniz sıcak meze olarak, isterseniz yan yemek olarak kullanabilirsiniz. Ve yapacağımız tek şey var. Közlenmiş patlıcan, beyaz peynir, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi
doğrudan Vestel X Maxi'nin içerisine koyacağız ve böyle bir püre haline getireceğiz. Daha sonrasında güveçteki sebzelerin üzerine koyup fırına atacağız. Hepsi bu. Bitti. Şöyle güzelce şekil verelim. Tabana dilediğiniz sebzeyi koyabilirsiniz. Ben domates ve biber koydum ama dilerseniz kabak da koyabilirsiniz, Brüksel lahanası da koyabilirsiniz. Evinizde daha önceden haşladığınız daha sert sebzeler varsa onları da koyabilirsiniz. Fırın 180 derecede, üzeri kızarana kadar. Bu kadar. Gördüğünüz gibi fırından çıktı, üzeri nar gibi kızardı, muhteşem kokuyor. Bir de güzel bir sunum göstermek istiyorum size. Üzerine bir parça kekik. Şöyle bandık mı tadına bakabiliriz. Yalnız tam en başında söylediğim gibi hem kahvaltı için çok güzel bir alternatif hem de böyle bir meze olarak şahane bir alternatif. Sebzeleri arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Alta bizim ezmeyi koyup üzerine sebze koyabilirsiniz. Burada yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz şahane bir meze tarifi verdim size. Gerçekten ağzınızda böyle muhteşem közlenmiş patlıcan, kimyon, son anda eklediğimiz o güzel kekik, zeytinyağı ve peynirin yumuşaklığıyla beraber muhteşem bir tarif oldu. Mutlaka deneyin. İşe ilk önce Vestel X Maxi'nin içerisinde muhteşem bir hamur yaparak başlayacağız. Un, pudra şekeri, tuz. Burası çok önemli. Derin dondurucudan çıkmış tereyağı. Bunları durdura durdura kırıntı haline getireceğiz. Daha sonrasında yumurta ve su ekleyerek de kıvamını ayarlayacağız. Yumurtanın bir kısmını ekleyelim. Hepsini değil. Suyum da soğuk. Biraz da soğuk su ekliyorum. Karıştırmaya devam. Ve hamurumuz toparlandı bile. Hamurumuzu bir streç filme aktaracağız. Daha fazla karıştırmaya, yoğurmaya gerek yok. Sertleşene kadar yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Hamuru buzdolabında, şimdi iç harcımızı da hazırlayalım. Çilek, nişasta, toz şeker ve vanilini karıştırıp oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Hamurumuz kendini toparladı. Şimdi 2 tane yağlı kağıt arasında bunu incelterek açacağım. Hamurumuzu şöyle yuvarlak şekilde, kenarları çok önemli değil, yamuk da olabilir, hiç önemli değil. Sadece birazcık genişlettik. Gördüğünüz gibi şöyle pürüzsüz bir hamurumuz var. Bunu şimdi tepsiye alıyorum. Eğer ki hamurunuz burada biraz yumuşadıysa mutlaka derin dondurucuda bir 5 dakika bekletin ya da buzdolabında bir 10-15 dakika bekletin, tekrar kendine gelecektir. Gördüğünüz gibi çileklerimiz şu anda sularını bıraktılar, nişastayla kaplandılar. Bunları doğruca ortaya alıyoruz. Hafiften süzdürerek tabii ki. Şimdi kenarlarını kapatalım. Kağıttan yardım alın. Bakın öyle güzelce katlayın. Kenarlarını güzelce bastıralım. Kapattık. Şurada güzel nişastalı sosumuz kalmıştı. Hafiften onu da içeride kalacak şekilde gezdiriyoruz. Bu nişasta böyle yapış yapış olacak. Etrafına yumurta sarısı sürüyorum. Biraz toz şeker serpiyorum. 180-190 derece fanlı fırında kızarana kadar. Muhteşem gözüküyor. Dinlensin, tadına bakalım. İçerisine koyduğumuz nişasta ile beraber adeta böyle bir reçel gibi olmuş kıvamı. Kokusu da çok güzel. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Kıtır kıtır. Gerçekten bu tarifi mutlaka deneyin. Hangi meyveyle yaptığınızın bir önemi yok. Hangisini seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Gösterdiğim bütün püf noktalarına uyduğunuz zaman sizin de böyle muhteşem bir galetiniz olacak. Bugün sizlere Vestel X Maxi 4 bıçaklı doğrayıcıyla birbirinden lezzetli, muhteşem, özellikle şu anda o galetin tadı hala ağzımda, 4 tane tarif verdim. Sizler de bu tarifleri mutlaka evinizde deneyin. Bunlardan ilham alarak Vestel X Maxi 4 bıçaklı doğrayıcıyla kendi tariflerinizi de yapın. Bir sonraki ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.